Esenlikler. Bu videomuzda sizlere Zaptiye Osmanlı oyununun hikayesini anlatacağız. İyi seyirler. Oyunun hikayesi 4 bölüm ve 2 baş karakterden oluşuyor. Oyundaki ana karakterimiz ismini bilmediğimiz bir zabit ve oyun bu zabitin etrafında şekilleniyor. Hikaye 19. yüzyılın Kavala'sında bir paşanın konağında başlıyor. Paşa aynı zamanda karakol olan konağa gitmek maksadıyla yürürken ileriden çatışma sesleri geliyor. Paşa konağına geldiğinde ileriden bir asker, "Paşam, komiteciler, nöbetçi askerlerimize saldırıyorlar," diyerek konağa bir saldırı olduğundan bahsediyor. Paşa askeri takip ederek hızla çatışma bölgesine gidiyor. Saldırganlar ve nöbetçi askerler arasındaki çatışma paşanın da gelmesiyle daha da şiddetleniyor. Kısa sürede karakolun önündekilerini temizleyen paşa ve askerleri, şimal patikasındakilerinin de işlerini bitirip tekrar konağa dönüyor ve bu sırada ilerideki gözetleme kulesine de saldırdıklarını gören paşa, askerlerine "Siz ikiniz burada kalın. Gazanfer, sen benimle gel," diyerek kuleye doğru gidiyor. İki taraf arasındaki çatışmadan sonra Gazanfer'i kaybediyoruz ve paşa o sözünü söylüyor: "Kaç yiğidi kaybettik. Bu gafillerin kökü kazınmadan Osmanlı rahat yüzü görmeyecek," diyerek payitahta telgraf çekmek için konağa doğru gidiyor. Konağa gittiğinde ise arkadan birinin ona silah doğrulttuğunu hissediyor. Bu kişi onun aynı zamanda en yakın adamlarından olan Avni adında bir askeridir. Daha sonra paşa bu en yakın adamı tarafından vurularak suikaste uğruyor. Sonra ise paşanın karısı oğlunu da alarak bir ata atlar ve kaçmaya çalışırlar. Ama Avni bir kurşun daha sıkarak paşanın karısını da vurur ve böylelikle kadın attan düşer. At, çocukla birlikte gitmeye başlar. Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'da dururlar. Aradan 2 yıl geçer. Çocuk büyümüştür ve Rami kasabasında yaşamaktadır. Bu kasabanın bir tekkesinde ikamet eder ve oradaki bir hocadan da eğitim alır. Aynı zamanda hocasına da yardım eder. Kasabalıya da pek çok yararı dokunan bu çocuk, bu kasabaya dadanan eşkıyalara da gün yüzü göstermez. Bu sayede kasabalı tarafından da sevilir. Burada daha pek çok macera yaşadıktan sonra aradan 5 yıl geçer. Çocuk büyümüş ve toy bir delikanlı olmuştur. Kasabalı tarafından tanınan Yağız biri haline gelmiştir. Kasabalının birçok derdine koşuyordur. Bir keresinde hocası ona çarşı esnafının başının eşkıyalarla dertte olduğunu ve gidip bakmasını söyler. Bunun üzerine oğlan çarşıya gider ve başı dertte olan esnafı dinlemeye başlar. Esnaf bu haydutlardan dolayı çoluk çocuğuna ekmek götüremez olduğundan yakınır. Bunun üzerine oğlan ikindiye doğru haydutları bıçaklarıyla temizler ve çarşı esnafını bu dertten kurtarır. Bunları yaparken onu izleyen biri de vardır, Ayı Kirkor. Bu adam haydutların başıdır ve pek çok kötü işinde elebaşıdır. Ve kahramanımız onun işlerini devamlı baltaladığı için sürekli onu gözetlemektedir. Yine bir gün oğlan, kasabadaki hana baskın yapıldığını öğrenir ve hemen oraya doğru yol alır. Saldırganlarla zabitler arasındaki çatışmaya o da katılır ve yerden silah alarak zabitlere yardım etmeye başlar. Birlikte önce hanı savunurlar ve daha sonra da kasabadaki diğer eşkıyaları temizlerler. Bu sırada Ayı Kirkor onu bir arabadan gözetlemektedir. Tüm bunların yanında kahramanımız kasabanın çetelerine de el atar ve çetelerin yaptığı pek çok şeyi tek başına bertaraf eder. Bir süre sonra kahramanımız muhtarın evine saldırıldığını öğrenir. Bunun üzerine muhtarın evine gider ve muhtarla birlikte evi düşmanlara karşı savunurlar. Zabitlerinden gelmesiyle de kasabadaki bütün haydutları temizlerler. Tüm bunları öğrenen Ayı Kirkor küplere biner. Bunlardan sonra kasabada büyük bir yangın çıkar. Hainler evleri kundaklamıştır. Kahramanımız tek başına yangınları söndürür ve aynı zamanda eşkıyalarla çatışır. Ancak kasabada büyük bir hasar meydana gelir. Bunu içlerine burnunu sokan kahramanımızdan intikam almak için Ayı Kirkor yaptırmıştır. Yine bir süre sonra eşkıyalar kasaba esnaflarına saldırır. Bunun üzerine kahramanımız kasabaya iner ve esnafı eşkıyalardan kurtarır. Beraber Rami'de haydutlarla uzun bir süre çatışırlar ve tüm eşkıyalar temizlenir. Bu olaylardan bir süre sonra ise tekkeye bir baskın gerçekleşir. Haydutlar tekkeye saldırı düzenlemiştir. Bunu öğrenen kahramanımız hemen tekkeye gider. Haydutlarla amansız bir mücadeleden sonra tekkedekilerin ve mahallelinin de yardımıyla düşmanı def ederler. Ama tekke oldukça harap olmuştur.
Bu sırada oradan bir at arabası geçer ve içinden Ayı Kirkor gülümsemesiyle birlikte belirir. Ve bunu Ayı Kirkor'un yaptırdığı anlaşılır. Zaten kasabadaki çetelerin başını bu adam çekmektedir. Uzun bir süredir de Ayı Kirkor ile bu genç oğlan karşı karşıya gelmektedir. Bu olaydan sonra kahramanımız, millete faizle borç veren, ödemeyenlerin mallarına el koyup ailelerini öldürten alçak bir tefeciye baskın yapar. Bu baskında çok sessiz bir şekilde tefecinin mekanında adamlarını teker teker indirir ve en sonunda kaldığı yere girerek onun işini bitirir. Ardından kalan adamlarını da temizler. Kasabaya dönen kahramanımız bir süre sonra Ayı Kirkor'un yerinin tespit edildiğini öğrenir ve mekanına gitmek için yol alır. Ayı Kirkor'un yerine gelen kahramanımız korumalarını teker teker temizleyerek en sonunda bulunduğu yere gelir. Onu yakalayan kahramanımız uzun zamandır karşı karşıya geldikleri bu adamı oracıkta temizler. Böylelikle artık Ayı Kirkor, Rami'den temizlenmiş olur ve artık kasaba halkı rahat bir nefes alır. Bunlardan sonra kahramanımız Samatya'daki karakola gider ve burada birçok macerada yardım ettiği zabitlerden biri olmak için eğitim alır. Bir yıl sonra kahramanımız artık bir zabit olmuş ve devleti adına suçlularla savaşan bir yiğit haline gelmiştir. Samatya karakolunda çalışan zabitimizin bir de amiri vardır. Bir gün amiriyle bir yere gitmek için yol alırlar ve amirin koruması olarak zabitimiz de yanında gider. Bu seyahat esnasında onlara pusular kurulsa da zabitimiz sayesinde bu tuzaklar bertaraf edilir ve sağ salim istenilen yere ulaşılır. Kahramanımız zabitliği boyunca pek çok operasyonun üstesinden gelir. Bunlar arasında sırasıyla zehir ticareti operasyonu, silah kaçakçılarına baskın, isyan çıkaran bir baronun takibi, bir çetebaşıya yapılan baskın, Rami yolundaki çetelerle çatışma gibi pek çok harekat vardır. Zabit bunların yanında da Samatya'daki çetelerin kabusu olur. Çoğu çete faaliyetini bitiren zabit, şehrin güvenliğini de sağlamış olur. Günlerden bir gün zabitimiz, mahalleliden karakola saldırı olacağı haberini alır. Hemen atına atlayıp koyulan zabitimiz karakola gider ancak saldırganlar çoktan saldırıya geçmişlerdir. Karakoldaki zabitlerle birlikte hepsini teker teker temizleyen kahramanımız bunun da üstesinden gelir. Bir süre sonra zabitimiz için yeni bir görev vardır. O da amiri korumak. Amir Rami'ye gidecektir ve zabitimizden onu koruması istenir. Yol boyunca kervana birçok saldırı yapılır. Ama zabitin de yardımıyla Rami'ye tek parça dönülür. Bunların ardından zabit bir görev için çağrılır. Samatya müstantiki ile karısı kaçırılmıştır. Zabit onları kurtarması için vazifelendirilir. Zabit bulundukları yere baskın yapar. Uzun bir çatışmadan sonra rehineleri arabaya bindirip onları uzaklaştırır. Bu olayın ardından zabit Samatya'ya gelen zaptiye müşirinin yaveri olur. Görevi onu limandan alıp korumaktır. At arabasını da alıp çıkan zabit limana gelir. Ancak tam limana geldiğinde saldırganlar tarafından pusu kurulur. Fakat yaveri olduğu müşir ile onların haklarından teker teker gelirler. Uzun bir çatışma yaşanır. Daha sonra müşir arabaya atlar ve zabit de dizginleri alarak arabayı tekkeye sürer. Uzun bir yolculuktan sonra tekkeye varırlar. Ve amiri dahil pek çok kişi zabitle gurur duyar. Daha sonra paşa, zaptiye amirine bir kağıt verir. Kağıdın üzerinde yıllar önce babasını öldüren hain Avni'nin resmi vardır. Zabitin bundan sonraki görevi şudur. Kavala'daki Avni Paşa'nın hain olduğu ve komitecilerle işbirliği yaptığı anlaşılmıştır. Onun yakalanıp getirilmesi gerekmektedir. Görevi aldıktan sonra zabit derhal Kavala'ya yol alır. Bir trene atlayıp çıkan zabitimiz Kavala'ya ulaşır. Komitecileri temizleyip hain zabitleri de teslim alır. Ve çocukluğundaki eski evine yani paşa babasının konağına gelir. Avni'nin etraftaki tüm adamlarını da temizleyen zabit en sonunda Avni'yi teslim alır. Küçükken en yakın adamı olduğu babasına acımasızca suikastta bulunan bu adamın işini oracıkta bitirir. Ardından konağa girer ve üst kata çıkar. Çocukluğunun evi olan bu yeri biraz gezdikten sonra bir çekmeceye gözü ilişir. Yalnız çekmece kilitlidir. Boynundaki anahtarı dener ve çekmece açılır. İçinden bir defter çıkar ve zabit içinde yazılanları okumaya başlar. Bu sırada bir zaman aşımı gerçekleşir. 10 yıl öncesine Kavala'ya gidilir. Bu sefer kahramanımız zabitimizin babasıdır. Ve buradaki olaylar zabitimizin defterden okuduğu babasının anılarıdır. Bu dönemde Avni daha babasının yakın adamıdır ve karakoldaki askeridir. Ve konak baskınının öncesindeki olayları ele alır.
Paşa burada birçok görevde bulunur. Bunların arasında Rumeli'de isyancılara silah ve mühimmat sağlayan komitecilere baskın, kamu binalarını ateşe veren kundakçılara operasyon, yabancı devletlerin ajanları ile toplantı düzenleyen komitecileri takip gibi pek çok görev vardır. Bu önemli görevleri başarıyla halleden paşa, Kavala şehrindeki çetelere de el atar ve onlara günlerini gösterir. Tüm bunlardan sonra bir gün hem sınır karakolu hem de konağı olan bölgeye doğru yol alırken ileriden çatışma sesleri gelir. Komiteciler karakola saldırmışlardır. Bu komitecilerin başı da paşanın en yakın adamlarından olan Avni'dir. Avni hem paşayı hem de karısını vurur. Ama çocuğu kaçar. Bunun üzerine çocuğu takip etmek için adamlarıyla çocuğun gittiği yere doğru at sürerler. Uzun bir zaman geçtikten sonra vurulan paşa yerden kalkar ve içine giydiği zırhtan dolayı ölmediği anlaşılır. Paşa meydana doğru koşmaya başlar. Karısının öldürüldüğünü görür ve yıkılır. Onu atına bindirir ve yüzünde öç alıcı bir bakış belirir. Aradan 9 yıl geçer. Paşa yeniden Kavalı'ya gelir. İşte Zaptiye Osmanlı'nın hikayesi bu kadar. Bakalım yeni oyunda bizi nasıl bir hikaye bekliyor? Zabitimiz ve babası buluşacak mı? Yoksa daha farklı bir hikaye mi göreceğiz? Bunları oyun çıkınca göreceğiz. Yeni oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha fazla bu tarzda içerik gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca altta bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilir ve abone olduktan sonra yanda bulunan zil butonuna basarak yeni video attığımızda anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.